Arkadaşlar o kadar güzel yorumlar yapmışsınız ki videonun altına. Ciddi anlamda kendimizi çok iyi hissettik. Ve tabii ki de bu yazdığınız her şeyi dikkate almaya çalıştık. Mesela editler konusunda. Ama kabul edin, AI kedi videoları çok komik olmalarına rağmen onları eklemedim meme olarak. Siz yorumlarda önerdikçe daha çok yapacağız. Çok gümbürtü çıkacak. Daha çok yapacağız. Hayır, daha çok yapmayacağız. İyice yapacağız. İyice istemediğiniz şeyleri yapacağız. Onun için geldik biz buraya. Şu kalp bende de var. Daha çok düzeltmeye çalışacağım kendimi demek istedim. Editleri kendi yapıyor. Bazı gereksiz bölümler var. Bunlar mangada yok ama animeye eklenmiş. Bu yüzden de anime biraz daha uzun dediniz. Biz düşündük onu nasıl yapalım diye. Dedik ki bir 15-20 bölüm izleyelim. Eğer gerçekten böyle yani Özür paketi istiyoruz. çok ortalama ya bu bizi sarmıyor gibi bir şey dersek sizin dediğiniz gibi yapalım istedik. Çünkü aynı zamanda şöyle diyen de var. Hayır, en baştan izleyeceksin. Bütün bölümleri izleyeceksin Memur bey bir şey yok. Arkadaşlarına şakalaşıyoruz. diyen de var. Ama gerçekten yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Biz çok iyi Çok. hissettik. Zaten bütün yorumlarınıza ben cevap vermeye çalıştım. Acayip gaza getirdi. Şaka değil. Ben Saadet. Ben Murat. Hazırsanız başlayalım. Introya atlıyorum bu sefer. Tamam, introları ezberledik zaten. Şapkayı nasıl çeviriyordu bu arada? Rorona Zoro. Ne oluyor? Aşık mı olacak hemen? Hayır ya. Sakın fiziksel bir yaklaşım olmasın Yok burada. canım, hemen de görür görmez. Yani etkilenebilir gerçi, normal. Alamazsın kellemeyle. Yiyorsa al. Ya kıyamam. Şunun içinde kal. Saçının da rengine göre giyinmiş Zoro. Ama yeşilin en çok yakıştığı kişi kendisi galiba. Benim de gözler yeşil. Hayırdır? İze bak. Evet, bunun mimini görüyordum ben. Değerli diye bir köpek vardı ya diye gülüyordu. Onun gibi. Çizimler çok durağan ama ya. 99'dan bahsediyoruz. Aşile benzemiyor mu bizim kediye? Andırıyor biraz. Yok, benzemiyor. Şu mu? Şu. Kan kaybından gitti Zoro. Ağlarım böyle şeylere. Yapmayın. Ben böyle sevmem. Duygusallığa gerek yok. Gerek yok. Zaten duygusal bir insanım. Merlin geldi aklıma. Sus, benim de aklıma kedilerim geldi. Ya Zoro'yu bir rahat bırakın. Ama iyi oldu, kafesten çıktı. Kurtuldu. Hachiko'yu hatırlattı bana. Ya yapma, köpeğim yaraladı. Köpek ölecek mi? Hatırlıyor. Evet. Genelde animelerde flashback sahnesi olduğunda karaktere bir bay Bir bay şeyler diyoruz. oluyor değil mi? Daha çok bağlayın ki ağlayayım, aynen. O nasıl bir yaratık böyle? Ay, yaralamış. Ölmemiş daha. İyi. Şapka inene kadar işini hallediyor herhalde. Ağlamayacağım. Aferin koçum benim. Şu Geldi. Joker çakmasındır bir Joker'e artık. benzer. Harbiden. Bu bölüm biraz duygusal geçiyor. Evet. Ya. Doğru dedin amca. Nami niye korsanlardan bu kadar nefret ediyor ya? Bu bana bir yerden tanıdık geliyor. Dünyadaki tüm hazineler benim falan diyor ya. Güncel hayatta yine benziyor. Güncel, bayağı güncel. Her şey çok yavaştı. Zoro'nun iyileşmesi daha hızlı oldu. Değil mi? Doğru bu arada. Acayip iyi tespit. Selam sana imparator. Öyle Nami yerler. katıl artık Nami. Hadi sen de rotacı mısın? Kotacı mısın? Esprilerime hep gülen o kişi. Zoro dövüşü geliyor. Çok şekil durmuyor mu Zoro'da? Evet, bu Bak arada. bak. Güncelde. Şimdiki çizimleri çok merak ediyorum. Ben de ya yaşamıyorsa güncelde. Onu göreceğiz. Biraz direneceğiz. Bazı yerler evet kötü. Katılıyorum. Yani şu an günceldeki dönemimize göre. Ona Ya onu geçtim. Hikaye ağır işliyor ya ona. evet. Ya bir 10 bölüm bakalım. 20 deli gibi bölüm. izleriz. 20. 20 bölüm. Bakalım. 20 bölüme gideceğiz. Sonra olmadı. Arkadaşların Olmadısı dediği gibi falan yok. yaparız. Hayır. Onlar dedi ya hani böyle gereksiz bölümler var. 1160 bölüm müydü? Galiba. İzleyeceğiz. Ama Zoro için izlenir. Kiminle asım oluyorsanız olun. Ama benimle değil. Hayvana eziyet ediyor. Bunlar hayvan düşmanı ya. Ne kadar rahatsın Luffy ya. Ne yaptın? Nasıl ya? Bu da bir güç var Ha, bunda. sirklerde şey yapıyorlar ya böyle yapıp Aa, evet, ateş çıkıyor. çıkarıyorlar ağızlarından. Yapıyorlar. Bak akrobat tekniği diyor. Bu iyiydi. Zoro çok iyi bu arada, favorim. Luffy niye harekete geçmedi? Güvenmek mi istedi? Hayda. Hayali bu. Ama neden? Neden hayali bu? Ağzındakini kullanmıyor. Ağzında tutuyor ama. Top işine gidiyor. Bara bara topu geliyor, kaç.
Zoro'nun kendisinin başarmasını istiyor. Çok böyle olgun bir yapısı var Luffy'nin Evet. şu an. Bum. Şu çocuğun kaç bölümdür can çekişmesinden bıktım ya. 6 bölümdür Yarası aynı. sarıldı görmedik de can çekişe. Yoruldum. Biz de yorulduk. 2'ye böldü herhalde. Zoro karakterinin vardı ya böyle zayıf çiziyordu. Zeyserdi. Bu da Ama ağzına Ne? kılıç alması şu an birazcık şov gibi geldi. Hani onu kullanmıyor. Yani kullandığı gözükmedi. bitirin şu Joker kılıklı adamın işini de. Aa Shanks'ı görecek miyiz? Yorumlarda Shanks'ı 4-5 kez göreceğiz denmişti. Japon yapıştırıcısı zannettim. Japon yarıcısıyım. Allah'tan başka bir şey sanmadın. Şov geliyor hissediyorum. Şapkaya bir şey olmuş. Yırtılmış şapka. Oo. Dünyanın en iyi sahnesi olabilir. Mükemmel bir karakter. Çok az tanıyoruz. Karakter gelişim falan hiçbir şey bilmiyoruz. Ama hem çizim stili hem hareketleri çok cool. Nedir acaba onların hikayesi? 9'a geldik. Çok yavaş ilerliyor diyoruz ama bölümler çok hızlı geçiyor. Ha? Bakalım niye düşman olmuşlar. Ne alaka ya? Niye böyle bir şey yaptı? Çok anlamsız. Bu meyveyi de yemeyen yok. O da ya bu da yemiş yani. Olay o aşk. Palyaço da Çakma Joker. Bütün yuttu. Bu yüzden affetmiyor Shanks'ı. Güzel tarafından baktı. evet hayatını kurtarmış. Senin hainliğin kendineymiş yani. Oo. Düzenbazın biri başka bir düzenbaza taktik veriyor. O ne yaptı? Kaç yüz Parçalara parçaya ayrılıyor. bölündü. Piçiu. Dayı ne şekil yapıyorsun dayı? İnşallah gelmez bir daha yeter. Harbiden çok uzadı yani bu Uzattılar palyaço yani. şeyi aynen. Parçalara ayrılıyor. Kafa bir yere, Bir ayak gidiyor bir yere. geliyor. Ben olsam ben de böyle yaparım. Ya Luffy'nin hareketleri çok olumlu, çok safe hissettiriyor. Ninelere benzemiyor mu? Zoro nerelerde bölüm çıkmadı. Yatacağım dedi ya bak. Yatıyor mu şu an? Tayfaya yeni üyeler katılıyor. Ya sen salak mısın? Çok dürüst. Ha. Şu. Seni yiyeceğim, sen nasıl tatlı bir şeysin. Yara bandı da yapıştırmışlar. Hadi gidin denizlere açılın nasıl korsansınız. Aa geri gelmiş bunlar. Nasıl kurtuldular ya? Gelen geçen şuna şaplak atıyor, delireceğim. Ödüllendirmek için mi yapıyor? Animenin o iyimserlik tarafını çok sevdim. Gözlerimi bir doldurdu şu ama şu yaklaşım şekli beni etkiliyor. Hoşuma gidiyor. Bak nasıl da düşünceli. Keşke gerçek olsa Luffy karakteri. Bir de arkadaşım olsa. Hadi bakalım rotacı da geldi. Yavaş yavaş farkında mısın? Böyle ekrana doğru gidiyorum ben. Ben de gideyim. Bu da mı tayfaya girecek acaba? O yüzden mi gösteriyor? Şimdi bunun hikayesini anlatıyor. Onun buraya kadar koşuşunu izleyecek miyiz acaba? Oh geldi sonunda. Hiç gelmeyecek zannettim. Sanırım biz diğer taraftan izleyeceğiz gibi. Bunu aldım, ben gitmek istiyorum. Bunu aldım, sıkıldım. Bir de geri koşacak şimdi. Işından kurban olayım. Bu bence eklenecek tayfaya. Evet. Çok belli O da ediyor, çok korsan olmak bağırıyor. istiyor. Evet. Ay bir de ağır çekimi almış. Dön. Yarasına dikiş atıldı mı? Ne oldu? Ne yaptı bu Zorocum ya? Uyudu dinlendi geçti işte. Oluyor mu öyle ya? Öyleymiş. Kesin bunlar çocuk var ya. Luffy karakteri her şeyin tadını çok güzel çıkarıyor. Her şey evet olumlu diyor her şey. Ben Luffy gibi olacağım bugünden sonra. Zaten ona efor sarf ediyordum son dönemlerde. Ben de öyle yapacağım. Hep olumlu taraftan. Olumlu, gırgır, şamata, rahat, relax. Beşiktaş maçlarında kaybedince sinir krizi geçirmek yok o zaman. Ona söz veremem o ayrı. Ya eğlenceli de. Ya. Gördün mü nasıl güçlüler? Ya ben hasır şapka istiyorum galiba ya. Şeyde mi görmüştük biz onu ya en son Ankara Kalesi'nin orada. Evet. Değil mi? Evet. Hasır şapka vardı. Evet. Hem de One Piece'in hasır şapkasıydı. Evet. Yolumuz bir daha düşecek gibi. Ankara Kalesi'nden almamız şart değil. Ama bunun böyle bir anda satın alınarak gelmesi bence anlamlı değil hasır Evet. şapkanın. Bence Çünkü de. animedeki anlamı çok derin. Hani derin bir anlamla hediye gelirse güzel olur. Hediye etmek isteyen olursa adresi verebiliriz. Gözü çıkacak. Ne oldu onun orada? 10 dakikadır lastiği çekiyor. Sapanı var ya. Tayfaya davet edecek bence şimdi. Tam şimdi sırası. Nasıl namı var ya Shanks'ın? Hediye etmek isteyen adresi söyleyebiliriz. Karadeniz'i Biri daha bence. çıkıyor. Yesop'u baba işte dedikleri bir flashback yaptık. Şimdi anladım. Ona da süt veriyorlar.
Herkes çok korsan olmak istiyor. Bu arada ben ilk defa korsanlıkla ilgili bir şey izliyorum. Karayip Korsanları'nı bile izlemedim. Sen izledin mi? İzlemedin mi? Tiksiniyordum bazı sahnelerden. Aa, çok iyidir o ya Karayip Korsanları. Türkler diyorum. Hocam önemli. Keçi dedi ya bildiğin. İnatçı keçi. Cimri demekmiş. Öyle. Cimler para vermemek için inat etmiyor mu? Para harcamamak için. Ha, İşte biraz. Bir taş attım pencereye tıh dedi. Neden? Neden? Onu mu açsak dinlesek alttan? Hain adam. Cadı ya, direkt o yüzden Nami'ye bakıyor. Cadılar kadın olur ya. Ya Bunun da hikayesi arka buymuş. plan hikayeleriniz niye bu kadar iyi? Sayın Eiichiro'da ne yapıyorsunuz? Tam sıkılacağım, böyle bağlıyor beni kendine. Bu adam var ya, bu adam bu alemin oyuncusu falan değil. Bu adam oyunu icat eden adam. Tez canlı bir arkadaş Luffy. Kendini fırlatıyor. Oh, kuru hadol. Bu da 3 metre varmış herhalde. Ama kuru hadol. Kuru yani. Benim böyle gözlerim vardı cacıkken. Evet, hatırlıyorum. Sen nereden hatırlıyorsun? Fotoğrafını görmüştüm. Bir bölüm daha izleyelim. Bu bölümde de bu çocuğu alıp gidecekler herhalde. Bu da katılacak. Muhtemelen yani bir 50 bölüm biz tayfa toplayacağız gibi Evet. geliyor. Bunlar denize açılana kadar bir... Evet. Çünkü çok Yüzde. duraklayarak. Hı hı. Tayfa kaç kişilik olacak acaba? Yorumlara yazar mısınız? Tayfada kaç kişi olacak? Ona göre biz tahmin yürütelim izlerken bu gelecek bu gelmeyecek diye. Şeymiş, tayfa aslında One Piece fanlarıymış. Ve de o arada da birçok kişinin hikayesini anlatıyor işte. Ya tam sıkılacağım noktada arka planda derinlik veriyor. Hoşuma gitti. Kuru hadol sus bir. Harbiden kuru hadol haddini aştın. Oo, bundan beklenmeyen hareketler. Şaşırttı. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Yemişsin. Öyle. Luffy'nin tepkisizlik. Kötü olaylara tepki vermiyor. Karakteri izliyor. Tanımaya çalışıyor. Aa, orada durdu. Ya sen niye hesap vermek zorundasın ki? Kaç yaşında bu? Hikayesini tam anlayamadık daha. Ya annesi babası Nanaito. Baba da korsan olduğu için bir bırakmış hayali. Giriyoruz. Bunun da hikayesine giriyoruz. Herkesin bütün arka plan hikayesini öğreneceğiz. Kuru Hadol'a baksan. Çizim olarak. Güzel çizmişler evet. Bu sarkastik karakterlerin kafasında bir yeşil pırıltı oluyor. Michael Jackson yürüyüşü az. yapıyor. Michael Jackson'ı sever misin bu arada? Sevmem. Ben de sevmem. Django. Bu kendi de uyuyor gördün mü? Görmedim, uyuyorum çünkü. Ha, sen... Django. Öyle bir şarkı var değil mi? Quentin Tarantino'nun Django Zincirsiz filmindeki şarkı. Acaba Quentin Tarantino One Piece izlediği için o Django'nun ismini buradan mı aldı? Ya da ilk Django filmi acaba One Piece izleyicisi tarafından mı karaktere Django ismi verildi? Hadi bakalım. Bir de Mehmet Ali Erbil'in dizisi vardı. Köpeğin adı Django'ydu. O geldi aklıma bak. O bu Django. Django değil. Sahtekar. Boşuna kuru hadol demiyorum ben buna. Belliydi bunun ne olduğu. Pislik adam. Ters köşe oldum ilk defa. Hipnotize mi oldu şimdi? İyi, hızlı düştü bu sefer. Beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendirmiyor hanımefendi, beni ilgilendirmiyor. Yine heyecanlı bir yerde bırakalım. Çünkü ne olacağını bilmiyoruz. Luffy uyanınca ne yapacak mesela? İlk 5 bölüm bize çok heyecanlıydı. Yani sadece abartıldığı kadar olmadığını düşünmüştüm. Şimdiki 5 bölüm 6. bölümden 10. bölümün sonuna kadar bir tık daha yavaşladı. Biz ama şunu yapalım. Yani 20'ye kadar biz kesin normal izleyeceğiz. Sonrasında diğer o gereksiz mangada olmayan bölümlerin eklenmediği One Piece'i izleriz. One Piece'ti sanırım o da. Yorumlara çok yazdınız bunu. Ona da baktım. Halledeceğiz diye düşünüyorum. Yengenize bir Adana dürüm söyleyin bakayım. Konu beni sürüklüyor. Arka planda sürekli bir hikaye çıkıyor. Bu beni etkiliyor. Sadece bir bölümde gördüğüm şudan ben etkilendim. Gözlerim doldu. Beni etkiledi. Tesiri altına aldı. Zaten duygusal bir insanım. Bu tarz duygusallıklara da yer veriyor parça parça. Özellikle karakter arka planlarına indiğimizde o derinleşme hikayesi var ya. Hani karakterin yaşadığı o acıklı hikaye. Onu bilmek beni çok heyecanlandırıyor. Yani evet, şimdi bundan bahsedecek. Acaba orada ne var sorusunu sürekli içimden soruyorum kendime. Ayrıyeten bundan kaynaklı olarak da ne oluyor biliyor musunuz? Nami'nin hikayesini daha çok merak ediyorum. Luffy'nin hikayesinde evet bazı bölümleri biliyoruz ama Luffy mesela hep tek. Annesini hiç görmedik, babasını hiç görmedik değil mi? Aslında birçok şeyi de bilmiyoruz. Biliyormuşuz gibi ama bilmiyoruz. Mesela Zoro'nun keza öyle. Bir şeyler veriliyor
Ama birçok şey de verilmiyor. Onu çok belli ediyor. Ağır ilerlemesinin sebebi de bunlardan tamamen bağımsız olarak çizim stili. O da çok normal. 1999 yılı diyoruz. Bir 20 bölüm ilerleteceğiz, direneceğiz. Yeni bir heyecanla başladığımız için daha bir güzel geçti. Bu ikinci 5 bölüm biraz daha bir ağırmış gibi geldi bize. Yeni karakterleri tanıyoruz. Onların hikayelerini tanıyoruz. Bu 5 bölüm biraz daha duygusaldı. Daha hızlanacak diye düşünüyorum. Ama güzel, eğlenceli. Sevdim ben. Yani evet, sevdiriyor. İzlerken kendine çeken bir tarafı var. Birincisi, bana çok nostaljik hissettirdiği için izlemeye devam etmek istiyorum. Sadece bazen gerçekten ağırlaşıyor. Onu da anlayabiliyorum. Hani ona yapacak hiçbir şey yok. Güncele gelmek gibi, hızlıca güncele geleyim gibi bir şeyimiz yok yani. Acelemiz yok. Öyle bir tempo içine kendimizi sokmadık. Ama dikkatimi çekti. Şimdi biz bu animenin çok uzun bir anime olduğunu biz biliyoruz. Peki bu anime bu kadar uzunsa yeni konulardan ziyade kendini tekrar edecek vesaire, bunları zaten söylemiştim, okey. Acaba şöyle bir şey mi olacak? Tayfaya sürekli birileri eklenip çıkacak mı? Şimdi bu bir korsan dizisi ya. Ben seni tayfama aldım. Senin benimle geleceğin belirli bir süreç vardır. Anladın mı? Beni bu daha çok bağlar mesela. O sürece kadar sen bana eşlik ettin, ben sana eşlik ettim. Ama bu durakta vedalaşmamız gerekiyor. Senin yoluna tek başına devam etmen ya da tayfada tanıştığın başka birisiyle devam etmen gerekiyor olabilir. Bir arkadaş, eş, kanka falan. Hani her şey, kardeş, her şey Bu olabilir. kadar uzunsa zaten birileri girecek, birileri çıkacak. Yani bu şekilde çıkacak diye düşünüyorum. Demek istediğim şey şu, hani tabii ki de bir sürü karakter göreceğizdir. Orası kesin bence. Ama benim kastettiğim şey, tayfada sürekli bir sirkülasyon olacakmış gibi hissettim. Bana da öyle geliyor. Çünkü kaptanlar üzerinde çok duruyorlar. Hikaye cidden bir noktada bağlıyor. Yani beni bağlayabilmesinin sebebi duygusal yönleri. Mesela dram yönleri. Örnek veriyorum ki arka plan hikayelerinde karakterlerin acı çekmiş olmaları beni çok etkiliyor. Sadece düşman karakterler olarak düşünmeyin. O manada demiyorum. Gerçi hepiniz günceldesiniz neredeyse. Yani yolculuk boyunca içimizi burkup bizi daha çok bağlaması gerekiyor ya seriye. Yani Eiichiro'da da bu kadar bölüm geldiyse bence bunu bu şekilde yapmıştır diye kendimce bir 10. bölüm teorisi ürettim. Darısı 1150 bölüme. Kaldı 1150. Karakterleri tanıtıyorlar. Karakterleri sevmeye başladık. Bağ kurabildiğin ekstra bir karakter var mı? Yani şunu kendime çok daha yakın görüyorum dediğim bir karakter var mı? Bana biraz Zoro yakın geliyor. Neden Zoro peki? Ya ben mesela evet Zoro'yu çok beğendim. Çünkü cool. Hani Evet, böyle en başta adam ağzıyla cool. kılıç tutuyor. Yani ağzındaki kılıçla bir şey yapabildiğini henüz görmedik. Ama şu anlık tutuyor o kılıcı. Bu geliyor bana. Karakteri diğerlerinden ayırdı. Bir de böyle hani güçlü bir karakter duruşu var ya. Evet. onun bir de arka plandaki kırılganlığı ne? Henüz onu da bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz, onu görmedik daha. Luffy'nin mesela sürekli pozitif yaklaşan yanını sevdim. Mesela şöyle yapıyor karakter sürekli. Umursamıyor. Çok ciddi bir şey oluyor. Umursamıyor. Dürüstçe onu söylüyor hatta. Söylememesi gereken yerde patavatsızca konuşuyor. Ama daha sonra onu başka bir şeye bağlıyor ve çözüme odaklanıyor. Şunu fark ediyorum. Luffy böyle davranıyor ya ilk bu 10 bölümde. O aslında arka planda bir şeyleri çözmüş, uygulayacak. Uygularken de karakteri bu şekilde olduğu için bunu yansıtıyor. Bana tam olarak böyle hani diyemiyorum Luffy için. Luffy çok salak, saf bir karakter diyemiyorum. Aksine bana çok uyanık ve iyimser Çok bir karakter zeki olarak bir geliyor. Hırlamalığını ilk bölümden beri hissediyorum. Nice 1100 bölümlere. Bakalım burada epey bir vakit geçireceğiz. Mesai harcayacağız gibi gözüküyor. Lütfen yine yorumlarınızı, önerilerinizi bizimle paylaşın. Gerçekten hepsini böyle sürekli kontrol ediyoruz. Ne yazmışlar, ne demişler diye. Dark Web Killer. Zaten dikkate alıyorum. Umarım önceki videodan daha iyi bir video çıkartabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. O zaman her zaman söylediğim gibi kendinize iyi bakma cesaretini asla kaybetmeyin.